Herkese merhaba. Bugün asansör kapama modeli yapacağız. Bu yeni nesil, yeni bulduğumuz bir teknik. Diğerine göre daha küçük ve daha kaygan oluyor ama diğeri de ince ve uzun olması açısından tercih edilebilir. Öncelikle bu kapamayı yapmak için bir bileklik yapmamız gerekiyor. Bileklik modelimiz gördüğünüz üzere bir sarma, çok kolay, hızlı yapılan bileklik modellerinden birini yapacağım ama bu da belki severek yapmak isteyeceğiniz bir model olabilir. Evet, şu an kedimiz Oreo maalesef bilekliğimizle oynuyor. O yüzden öncelikle tahtamıza takmamız gerekiyor. Evet, 2 tane ipi alıyoruz 80 santim uzunluğunda. Bir tahtaya iki ucuna bu ipleri geriyoruz öncelikle. Ve gerdikten sonra 1,5 metre uzunluğunda diğer ipi öncelikle soldaki ipe gösterdiğim şekilde 2 kez dolayarak takıyoruz. Ve soldaki ipe taktıktan sonra aşağıdan ikisinin arasından geçirerek sağdaki ipe sola doğru 2 kere doluyoruz ve aşağıda ortasındayken sol tarafa geçiriyoruz ve sola da 2 kere doladıktan sonra yeniden araya geldiğinde yine aradayken diğer tarafa geçireceğiz. Evet, doladık bir kere. Şimdi bir daha doladık. Bakın alttan diğer ipe geçirdik. Diğer ipe de dışarıdan içeri doğru ikinci kere doladıktan sonra aşağıdan diğer ipin dış tarafına geçiriyoruz. Ve bu şekilde iki ipe de ikişer kez dolayarak istediğimiz uzunlukta örüyoruz. İplere sararken düğümlerin sıkı olduğundan emin olun. Çünkü iki yan yana koyduğumuz paralel ipi birleştirmek için sarıyoruz aslında. Bunlar birbirinden uzakta kalmasın. Mutlaka çok sıkı yapın. Ve aralarında da bu düğümlerin boşluk olmazsa bilekliğiniz çok daha güzel görünür. Çok basit bir model. Kolaylıkla yapabileceksiniz. Çok hızlı ilerleyebilirsiniz.
Evet, neredeyse bilekliğin tam ortasına geldik. Bu şekilde sarma yaparak devam da edebilirsiniz ama benim gibi ipi orada sonlandırıp bir boncuk takıp tam ortasında hani böyle bir süs için yaptım ben bu boncuğu, ama hiç yapmadan da sarmaya devam edebilirsiniz. Boncuk takmadan ya da herhangi bir sevdiğiniz başka bir figür takabilirsiniz. Ve aynı şekilde ilk bölümde yaptığımız gibi sararak, ikişer sararak devam ediyoruz. Bilekliğin ortasına taktığım boncuğun tam ortası olduğunu düşünürsek iki ucuna da aynı eşit şekilde sararak bilekliği tamamlayacağız. Evet, fazla iplerimizi de yakalım ve sarma işlemiyle bilekliği tamamlamış oluyoruz. Çıkaralım tahtadan ve şimdi bilekliğimiz kenarda beklerken asıl videomuzu çekme amacım olan yeni kapama modelini göstereceğim. Bir tane ipi ikiye katlayarak sıkıştırın. Daha sonra aynı nasıl diğer sefer biz asansör kapamada bir makrome örgü yapıyorduk, bunda da aynı şekilde makrome örgü yapacağız. Mutlaka tam kare yapıyoruz. Bakın, önce sola atıyorum. Evet, düğüm attıktan sonra bu sefer sağa doğru düğüm atıyorum. Yani tam kare düğümlerle yaklaşık bir 10-12 düğüm atarak ipimizi kapayacağız. Yani sanki bilekliğin kendisini örüyormuş gibi düşünün. Bir önceki modellerde öyle yapıyorduk. Bunda da boş bir ipi tahtaya gerip üzerine kapama düğümü atıyoruz. Evet, hızla makrome düğümlerle ilerleyelim. Yeterli uzunluğa geldik. Örmek için kullandığımız iki ipin fazlalarını keselim. Yakarak onları sabitleyelim, düğüm açılmasın. Şimdi bilekliğimizi iki ucunu sanki bileğimizdeymiş gibi kaparcasına bu halkanın içerisinden geçiriyoruz. Bakın, halkanın içerisinden geçirdim bilekliği, sanki bileğinizde hayal edin. O şekilde bir sola bir sağa doğru geçirdik. Şimdi ipimizi, yani üzerine düğüm ördüğümüz ipimizi bir ucundan çekerek bu bilekliğin bilek kısmına gelen iplerinin üzerinde sıkıştırarak kapatıyoruz. Orada bir halka oldu. Geri kalan, dışarıda kalan iki ipe de düğüm atıyoruz. 2 tane düğüm atarsak daha sağlam olur. Ve bunun da fazla iplerini kesip yakarak bunun da bir daha açılmamasını sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi çok basit bir kapama oldu. Çok da kolay bir model. Kullanması da çok zevkli. Diğer asansör kapamayı da kullanabilirsiniz. Bunu da kullanabilirsiniz.